Merhaba. Şöyle bir düşünelim. İnsanlığın genetik kodunu, yani DNA'mızı kalıcı olarak değiştirme gücüne sahip olduğumuz bir dünyadayız. Bu gerçekten de hem bilimin hem de etiğin sınırlarını zorlayan akıl almaz bir konu. Gelin şimdi bu karmaşık ama bir o kadar da önemli meseleyi birlikte masaya yatıralım. İşte bütün meselenin düğümlendiği o can alıcı soru da bu. Ve bu öyle teorik bir tartışma falan değil. Bir ailenin geleceğini, hatta belki de tüm insanlığın genetik mirasını kökünden etkileyebilecek çok ama çok kişisel bir ikilem. Peki bilim dünyası bu kadar hassas bir konuda tam olarak nerede duruyor? Cevap aslında oldukça net. Henüz değil. Yani uluslararası bilim çevreleri adeta frene basmış durumda. Neden mi? Çünkü yapılacak bir hata geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir ve zaten çoğu durumda daha güvenli alternatifler masada. Şimdi gelin bu sonuca nasıl ulaşıldığını adım adım birlikte görelim. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Önce o meşhur çizginin nerede çekildiğine bakacağız. Sonra temel kavramları bir oturtalım. Ardından riskler, etik ikilemler ve olası bir gelecek senaryosunu inceleyeceğiz. Son olarak da bu konudaki efsanelerle gerçekleri birbirinden ayıracağız. Tamamdır, ilk bölümle başlayalım. O meşhur çizgiyi nereye çekiyoruz? Burada anlatacaklarımız kişisel görüşler değil, bu konudaki en yetkin, en kapsamlı bilimsel raporlardan birine dayanıyor. İşte rehberimiz bu rapor. Ve bu sadece Amerika'nın ya da İngiltere'nin çalışması değil, tam 10 farklı ülkeden en iyi uzmanların ortak aklının bir ürünü. Bu bile tek başına konunun ne kadar küresel ve ciddi olduğunu gösteriyor aslında. Evet, şimdi geldik konunun tam kalbine. Yani bütün bu tartışmanın kilitlendiği o en kritik ayrımı. Burası çok önemli. Bakın, iki tür düzenleme var. Birincisi somatik düzenleme. Bu bir kişinin kan veya karaciğer hücrelerini tedavi etmek gibi bir şey. Değişiklikler sadece o kişide kalır, çocuklarına geçmez. Ama bir de eşey hattı yani germline düzenlemesi var ki işte bütün mesele bu. Burada sperm, yumurta ya da embriyoya müdahale ediyorsunuz. Yani bu değişiklik sadece o bireyi değil, ondan sonra gelecek tüm nesilleri kalıcı olarak etkiliyor. İşte oyunun kurallarını değiştiren şey de tam olarak bu. Peki, bilim insanları neden bu teknolojiye bu kadar temkinli yaklaşıyor? Gelin şimdi madalyonun iki yüzüne de bakalım. Önce işin bilimsel riskleri, sonra da hepimizi ilgilendiren toplumsal ve etik açmazlar. Teknolojinin henüz hazır değil denmesinin bilimsel sebepleri işte bunlar. Düşünsenize, o genetik makas hedefi şaşırsa ya da embriyonun bazı hücreleri düzenlenirken bazıları düzenlenmese ne olur? Yapılacak tek bir hata sadece o çocuğu değil, onun tüm soyunu geri dönülmez bir şekilde etkileyebilir. Ve belki de en korkutucusu, nesiller sonra ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç kimse bilmiyor. Bilimsel riskler bir yana, bir de toplum olarak yüzleşmemiz gereken devasa etik sorular var. Daha doğmamış nesiller adına kim karar verebilir ki? Bu teknoloji, insanlar arasında zenginlerin ve fakirlerin genetik olarak da ayrıştığı yeni bir eşitsizlik mi yaratacak? Ve en kritik soru, hastalıkları önlemekle başlayıp tasarım bebekler yaratmaya giden o kaygan zeminde nerede duracağız? Peki, kapıyı tamamen kapatmak yerine çok dar ve istisnai durumlar için bir yol aralamak mümkün olabilir mi? Şimdi o uluslararası komisyonun belki ama sadece şu çok katı şartlar altında dediği o teorik yola bir göz atalım. Yalnız bu teknolojiyi tartışırken şunu asla unutmamak gerek. Çoğu durumda aynı hedefe ulaşmak için daha güvenli, yıllardır denenen ve etkili olduğu bilinen yollar zaten var. Yani kalıtsal düzenleme genellikle tek çözüm falan değil. Tam tersine masadaki en radikal ve en riskli seçenek. Bu yolun ne kadar istisnai olduğunu anlamak için şu alternatifsizlik şartına bir odaklanalım. Şöyle bir senaryo düşünün, bir çift var ve genetik yapıları yüzünden oluşturabilecekleri bütün embriyolar aynı ölümcül hastalığı taşıyor. Yani sağlıklı bir embriyo seçme şansları sıfır. İşte kalıtsal düzenlemenin belki tek umut olabileceği o inanılmaz dar alan tam da burası. Ve böyle bir adım bile ancak çok şeffaf bir kamusal tartışma ve geniş bir toplumsal rıza ile atılabilir. Şimdi de filmlerde, dizilerde sıkça duyduğumuz bazı yanılgıları hızla düzeltme zamanı. 3 yaygın efsane, 3 somut gerçek. İlk efsane, CRISPR teknolojisi hatasız çalışır. Gerçek şu ki, kesinlikle hayır. Hedefi şaşırma, yanlış yeri kesme gibi az önce konuştuğumuz o ciddi bilimsel riskler hala capcanlı bir şekilde masada duruyor. İkinci efsane. Bazı hastalıklar için başka çare yok. Gerçek şu ki çoğu vakada var.
PGT gibi alternatifler risk altındaki sayısız aile için zaten son derece etkili bir çözüm sunuyor. Ve son popüler efsane, artık çocuğumuzun zekasını, karakterini genlerle seçebiliriz. Gerçek şu ki bu şimdilik tamamen bilim kurgu. Bu özellikler o kadar karmaşık ki bilim bu tür tasarımları yapmaktan henüz çok ama çok uzakta. Özetle, tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel sonuç şu: kırmızı çizgi, gelecek nesilleri etkileyen, yani kalıtsal olan ve geri döndürülemeyen değişikliklere çekiliyor. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bize yolu göstermesi gereken pusula, bilimsel güvenlik, etik ve hepimizin ortak toplumsal değerleri olmalı. Ve son olarak bu soruyu size bırakıyorum. Tüm bu riskleri ve inanılmaz katı koşulları göz önünde bulundurduğumuzda siz ne düşünüyorsunuz? Eğer bir gün bu teknolojiye evet denilecekse, o evetin sınırları ne olmalı? Bu teknolojinin haklı görülebileceği en dar, en istisnai senaryo sizce nedir? Yorumlarda görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum.